Tülay, var ya böyle tatlı güzel bir uykudan uyanacağım ve seni bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum ya. O günler geride kaldı artık Veysel. Baksana sımsıkı tutuyorum ellerini. Artık asla bırakmam. Bırakma Tülay'ım. Bir daha hiç bırakmayın. Hiç ayrılmayalım bir daha. Sen yokken var ya bu kalbim böyle ağırlık gibi taşıdım ya. Ayrılırsam benim yüzümden bir daha başım belaya girmez diye düşünmüştüm. O nasıl söz Tülay'ım ya? Ben seninle her şeye varım ya, her şeye. Ölümüne varım, ölümüne. Ne bileyim işte oldu. Peki neredeydin şimdiye kadar? Her tarafa baktık, aradık. Seval diye bir kız arkadaşımın yanında kaldım. Sağ olsun çok yardımı dokundu. Ya ilan bile bastırdık ha. Var ya en son dayanamadım. Megafonu aldım elime. Sokak sokak bağıra bağıra dolaştım böyle. Tülay'ım, Tülay'ım diye ya. Biliyorum Veysel, biliyorum. Biliyor musun? Nasıl yani? Dün çok yakınımdan geçmişsiniz. Sokaktan geçen bir kadın beni tanıdı. Sonra yerinizi gösterdi bana. Ben de koşa koşa gittim. Hatta arabanın altında kalacaktım neredeyse. Son anda kurtuldum. Nasıl ya? Araba fren yapmasaydı belki şimdi... Sus söyleme. Zaten dün yüreğim az kalsın ağzıma geliyordu ya. Öldüm dirildim ya. Niye? Ne oldu ki Veysel? Ya dün bir kadın... Ya söylemeye dilim varmıyor. Sana benzeyen bir kadın cesedi bulunmuş. Beni aradılar. Vallahi nasıl korktum, korkudan ödüm ağzıma geldi. Ay Veysel ne diyorsun sen? Allah'ım çok korkmuşsundur. Korkmak ne kelime Tülay'ım, korkmak ne kelime. Öldüm dirildim ya. Kalbim durdu sanki ya. Böyle nefes alamadım. Tülay'ım sana var ya, sana bir şey olursa ben yaşayamam ya. Ben ölürüm, ben geberirim ya. Ay, Veysel sus, ağzından yel alsın. Tülay'ım sensiz var ya, bana bu hayat haram ya, haram. Yaşamayayım daha iyi ya. Çifte kumrular. Hadi gelin kahvaltıya, çayı koydum. Hadi. Gonca, bak ben ciddiyim. Belki damlaya damlaya göl olur ama inan bana geç olur. Ölme eşeğim ölme hesabı. Sen de biliyorsun. Evet. Yani ben Arzu'ya kaptırdıklarımı geri kazanmak istiyorum. Tamam işte. Bunun için de gözünü karartacaksın Gonca. Ya herro ya merro. Bak, Arzu'yla savaşmak istiyorsan onun silahlarını kullanacaksın. Başka türlü kazanamazsın. Ben gidiyorum şimdi. Sen teklifimi iyice düşün. Gelince konuşuruz. Tamam? Ben başladım bile çalışmaya. Evet.
Geldiğinde tekrar bir üstünden geçeriz. Tamamdır Ümit. Tamam, bekliyorum o halde. Görüşürüz. Hayatım. Biliyor musun? Hala inanamıyorum burada olduğuna. Ben de. Bir sıkıntı mı var? Yok, hayır. Problem ne o zaman? İçeriden çıktığıma sevinsem mi, üzülsem mi bilmiyorum Zeynep. O ne demek öyle? Hapisten Arzu sayesinde çıktım. Yani o şikayetini almasaydı ben hala içerideydim. Sanki özgürlüğüm onun... Selim, saçmalama lütfen. Ya sen burada olmayı, ailenle birlikte olmayı hak ediyorsun. Ve bu kimsenin lütfu değil. Orası öyle belki. Ama Aması ne Selim? Zeynep, Arzu öyle durduk yere sebepsizce şikayetini geri almaz. Kesin planladığı bir şey var. Ve ben bunu bir türlü çözemiyorum. Yani bu konuda haklı olabilirsin tabii. Canım. Bak ne olursa olsun şu an önemli olan senin burada bizim yanımızda olman. Doğru söylüyorsun. Arzu'nun amacı her neyse... onunla savaşabilmek... ancak ben dışarıdayken... sizin yanınızdayken mümkün. Veysel, biraz daha pişi alır mısın? Vallahi 10 tane bile alırım Tülay'ım, 10 tane. Ay, Veysel tamam abartma canım. Fazlası zarar. Yalnız var ya Tülay ablacığım, ellerine sağlık. Harika bir sofra olmuş. Afiyet olsun Muratcığım. Murat, sen sanki süzülmüş gibisin. Ya ne yapalım Tülay abla? Senin yokluğunda resmen salçalı tost ve menemene talim ettik biz. Yani düşün, bir ara o kadar düşecek ki akşamları bile kahvaltı ediyorduk ya. Vallahi Tülay'ım bak bilirsin ben lahmacunsuz yaşayamam. Ama o bile bu gırtlağımdan geçmedi ya. Ha, doğru söylüyor vallahi abla. Yani düşün, bir oturuşta 5 tane lahmacun gömen babam bir tanesini bile yiyemez olmuştu. Aklım hep sizdeydi. Ama işte Vallahi Tülay'ım sen yoksun diye eve bile girmek istemiyordum ya. Sokaklarda gözlerim hep seni arıyordu, hep. Vallahi aynen öyle abla. Ya babamın bir halini görsen. Sabah böyle Tülay diye uyanıyor. Tülay diye uyuyor. Tülay diye uyanıyor. Tülay diye uyuyor. Rezillikti ya. Ya meğerse yaşama sevincim senmişsin ya. Yani şu çayı içmeyeyim, şu suyu içmeyeyim, hani oksijeni almayayım ama sen yanımda ol. Yeter bana ya. artık o günler geride kaldı. Baksanıza ne güzel hep beraberiz. Eski günlerdeki gibi. Yalnız var ya Tülay abla. 5 dakikada evi çiçek gibi yapmışsın ha. Ellerine sağlık. Muratcığım vallahi her yer her yerdeydi. Kahvaltıyı hazırlamadan önce bir güzel böyle sildim, süpürdüm, toparladım. Bir tek yatak odasına giremedim. Orada da sizi uyandırmak istemedim. Ne yapalım abla? O kadar da olsun değil mi? Yani biz 2 tane armut. Anca o kadarını yapabildik. Lan oğlum, benim evi düşünecek halim mi vardı? Belli belli Veysel Bey. Salondaki yastığın altından tuzluk çıktı, tuzluk. Ne? Tuzluk mu? Aa! Onlarda ne iş var ya? Vallahi sizin marifetiniz. Ben nereden bileyim? Tabii canım, o da ayrıca bir marifet yani. Bunu herkes başaramaz. Ben zaten avukatınıza ulaştırmıştım gerekli belgeleri. Ayrıca X taksidin ödemesini de yaptı. Erdem Kuloğlu. Kim bu adam?
Nereden tanıyor bizi? Melek, ya bu kumaş dikerken biraz sünüyor sanki. Sonradan başımıza iş çıkarmasın. Melek. Melek. Efendim? Neyin var senin? Yok bir şeyim. Çok dalgın görünüyorsun. Bir şey yoktur inşallah. Yok canım. Ay ne biçim kumaş bu be? Aman! Ay mecbur muyum ben bununla uğraşmaya? İlla bir huzursuzluk çıkartacak. Kim? Kim olacak canım Bahriye? Ay masanın başına oturduğundan beri sürekli söylenip duruyor. Ay, işe başladı başlayalı sataşmadığı kimse kalmadı zaten. Tamam canım, konuşurum ben bir ara onunla. Ay bu da neye çatacağına şaşırdı. Sinirini kumaştan çıkarıyor resmen. Anlasın ne çektiğimizi. Evet be. Kızım levellerin kraliçesisin vallahi ya. Bu gömleği sen mi ütüledin? Evet. Keşke oyun oynarken gösterdiğin eforu biraz şu gömleği ütülerken de gösterseydin. Ben güzelce ütülemiştim aslında onu. Eğer kırışık modası olsaydı emin ol bu sene ilk bunu giyerdim. Alayım ben onu. Günümüz modasına göre güzelce bir ütüleyeyim. İyi olur. Sen çıkmadın mı hala? Görmüşsündür zaten ya. Gömleğin ütülenmesini bekliyorum. Giderken şöyle güzel bir çikolata mı yaptırsan acaba? Kutlama çikolatası. Hem bak bakalım Selim Bey, özgürlüğünün ilk gününde ne yapıyor, ne ediyor? Ne yapacak? Rüyalara dalmıştır. Ama o rüyadan çabuk uyanacak. Merak etme. O rüya en yakın zamanda kabusa dönüşecek. Bak aklıma ne geldi? Selim evin ipotekli olduğunu biliyor mu? Hayır. O zaman öğrensin. Bu bayram kutlamasına biz de bir şenlik ateşi yakalım değil mi ama? Senin şu ucuz gömleğinin değeri tipin nedeninden de azdır merak etme. Gıcık. Ütülesem ne olur, ütülemesem ne olur ya? Arzu tencere, bu da kapağı işte. Al gömleğini başına çal. Of kahretsin ya. Bir de elimi yakmadığım kalmıştı. Nefret ediyorum ben ikinizden de, nefret. Yedin mi yavrum? Daha var, getireyim mi? Ha yok, doydum ben. Teşekkür ederim. Ben şunları kaldırayım. Ah dur, böyle günde. Bırak kalsın. Önemli değil. Geçecek yavrum, bunların hepsi geçecek. Ah yavrum, şimdi senin yüreğin yanıyor tabii. Kolay mı bir kadının kocasının göçüp gitmesi? Ben de Hacı Bey'i kaybettiğimde kolum kanadım kırılmıştı sanki. Ama işte acısını veren sabrını da veriyor yavrum. Hem Rabbim hiçbir kuluna taşıyamayacağı yükü vermezmiş ya. Artık yalnızım. Benim hiç kimsem yok. Aa, olur mu hiç öyle şey? Bak biz birbirimizi tanıdık. Hem Erkut da var. Erkut çok iyi bir insandır. Vicdanlıdır. Her uğradığında bir eksiğin, gediğin var mı diye hep sorar. Zaten senin de arkadaşın, sen daha iyi bilirsin yavrum. Kara gün dostu derler ya, öyle işte.
kumar oynayabilir misin? Veya uyuşturucu kuryeliği yapabilir misin? Of! Ay vallahi sıkıldım. Al gerisini de sen hallet. Niye ben yapıyormuşum? Zaten elimde dünya kadar iş var. Dışarıda işim var, çarşıya gideceğim. Öyle istediğimiz zaman gidebiliyor muyuz? Mesai bitmeden nereye Bahriye abla? Oh ne güzel. Biz de çıkıp gidelim. Kendi işini bize yıkmaya çalışma. Ben yapacağımı yaptım, fazla bile. Gerisini de siz halledin işte, tamam? Ne demek o öyle? Sen yan gel yat, biz burada köle gibi çalışalım. Oh ne âlâ. Nankör. İzin için bana yalvardığın günleri ne çabuk unuttun sen. İzin istedim de ne oldu? Vermiş miydin? Kızım, seni işe ben aldım. Unuttun galiba. Aldın da babanın hayrına mı aldın? Eşek gibi çalışıyoruz biz burada. Bahriye Hanım ne oluyor? Yok bir şey, sen karışma. Biraz sakin olur musunuz? Bakın burada herkesin huzurunu kaçırıyorsunuz. Her şeyi çok biliyorsun değil mi? Kızım, sen yokken ben vardım burada. Benden önce olmanız ya da sonra olmanız bir şey değiştirmiyor. Benim için burada kimseden bir farkınız yok. Lütfen şimdi işinizin başına dönün. Evet çocuklar, çevremizde bir sürü meslek gruplarından insanlar var. Öyle değil mi? Örneğin doktor, marangoz, kasap, bakkal. Mesela hasta olduğumuz zaman doktora gideriz, öyle değil mi? Ben dayıma giderim çünkü dayım doktor. Sen çok şanslısın o zaman. Mesela doktorlar olmasa da iyileşmemiz çok zor olurdu ama değil mi? Peki, örneğin banyodaki musluk bozuldu. O zaman ne yaparız? Tamirci çağırırız öğretmenim. Çok doğru Elif'ciğim. Eğer tamirciler olmasaydı işimiz bayağı zorlaşırdı, öyle değil mi? Evet öğretmenim. Geçen musluk bozulmuştu, tamirci gelip hemen düzeltmişti. Çok haklısın. Yani her meslek grubu hepimiz için aslında çok önemlidir. Peki, şimdi sıra size geldi. Siz büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Ben pilot olacağım. Çocuklar, hep birazdan konuşmuyoruz. Tek tek. Tolgacığım, sen büyüyünce ne olmak istersin? Sihirbazlık öğretmenim. Sihirbaz. Neden peki? Çünkü o zaman istediğim her şeyi yapabilirim. Mesela canım gofret mi çekti? Şapkanın içinden tutup bir tane bittikçe devam ederim. İyi düşünmüşsün gerçekten. Peki, Elif'ciğim, sen büyüyünce ne olmak istersin? Kararımı hep değiştiriyorum aslında. Peki hangileri arasında kararsız kalıyorsun? Ressam, öğretmen, doktor. Çok haklısın. Hepsi birbirinden güzel meslekler. Ama endişe etme. Daha seçmen için önünde uzun bir zaman var. Peki çocuklar, şimdi geldi sıra ödevinize. Mahallenizden bir esnafla röportaj yapacaksınız. Örneğin kasap, bakkal, marangoz. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Kimi isterseniz. Nasıl yani? Sorular mı soracağız? Evet, mesleğine dair ne merak ediyorsan sorabilirsin. Sen kimle yapacaksın? Manav amca sen, ben de kırtasiyeci teyzeyle. Ben senin kiminle röportaj yapacağını biliyorum. Yusuf amcayla değil mi? Evet. Çocuklara da 38. sayfayı açalım şimdi kitaplarımızdan. Teşekkür ederim. Hadi güzel haberlerle gel. Ona ne şüphe. İpoteği öğrendiği zaman Selim yüzünü görmeyi çok isterdim. Merak etme. Ben sana bol bol yetimlerim. Sence tepkisi ne olur? Bence çok şaşıracak. Hadi ben kaçtım. Tamam. Akşam bütün detayları istiyorum. Hayatım. Kahve molasının zamanı geldi bence. Sağ ol canım.
Ama yorulmadım. Birazdan Ümit gelecek, devam edeceğiz. Ümit Bey dün de geldi. Keşke bugün biraz dinlenseydin canım. Yok hayatım. Benim dinlenecek, kaybedecek zamanım yok. Şu kredi olaylarını bir an önce halledip kapatmak istiyorum. Annemin çektiği kredi Seray'ı bayağı bir yoluna koymuş. Ya iflasın işinden dönmüşüz resmen. O yüzden bir an önce şu krediyi halletmek istiyorum. Tabii canım, doğru söylüyorsun. Neyse. Ümit'le yaptığımız iş planı sayesinde çarçabuk halledeceğiz gibi. Bakalım. Ben oyalamayayım o zaman seni daha fazla. Kolay gelsin canım. Tamam bir tanem. Kızım, Selim hala çalışıyor mu? Bir kahve götürdüm, biraz dinlen dedim ama dinlemedi. Bir de biraz konuştuk da anne. Selim'in bu her şeyden habersiz hali bana çok dokunuyor. Ah kızım, ben de nasıl diken üstünde oturuyorum bir bilsen. Bir an evvel söyleyelim bence anne. Ya bizden değil de bir başkasından duyarsa? Aman kızım, ağzından yel alsın. Ne yapacağız peki? Ben de çıkamıyorum işin içinden bir türlü. Düşün aklımı yitireceğim ama yok. Söylesek bir dert, söylemesek ayrı dert. Anne bence ne bileyim yine de fazla uzatmadan bir yolunu bulup söyleyelim derim. Böyle ben çok huzursuz oluyorum. Haklısın da dur bakalım, acele etmeyelim kızım. Akşam Melek gelsin de bir de onunla konuşalım. Tamam. Bahriye teyze, Ümit Bey geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş buldum. Selim evde yok mu? Çalışma odasında, sizi bekliyordu o da. Ben o zaman onu bekletmeyeyim. Yanına geçeyim. Tabii. İşinize bakın siz. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben kendim giderim. Siz bilirsiniz. Sen de çıkıyor musun kızım? Evet Aliye teyze. İlk önce okula gideceğim. Oradan da Elif alıp gelirim. Tamam kızım. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Sağ olun. Görüşürüz. Bahriye ablanın suratı nasıl oldu ama? Öyle bir ders hak ediyordu. Ya çıkamadı ya dışarı. Çatladı sinirinden. Ya kızlar sonuçta iş arkadaşınız. Arkasından konuşmak olmaz bence. Selam. Murat hoş geldin. Hoş bulduk abla, kolay gelsin. Nasılsın canım? Ya çok iyi gördüm seni ama. Vallahi abla bomba gibiyim, bomba. Hayırdır? Tülay abla geri döndü. Çok şükür. Melek'cim biz içerideyiz. Ama var ya abla, sabah Tülay ablamı karşımızda gördüğümüzdeki surat ifademizi bir görmen lazım. Böyle kaldık mutluluktan. Canım benim çok sevindim ya. Ya peki bunca zaman neredeymiş? Ya bir arkadaşınla kalmış. Canım ya. Ben de gelip bir Yusuf abiye teşekkür edeyim dedim. Neden? Ya biliyorsun abla, her şey o Cevahir denen şerefsizin Tülay ablaya laf etmesiyle başladı. Babam da tabii bu adama kuruldu. Zaten parlamaya yer arıyordu. Sonra işte bir akşam da ellendi. Bu Cevahir'in peşine düştü. Yusuf abi engel olmuş. Tutmuş babama. Karşısına almış konuşmuş. Böyle diye. Ama var ya öyle böyle bir konuşma değil yani. Resmen avukat gibi konuşmuş ya. Nasıl yani? Yok işte bunu yaparsan şu olur. Yok işte şu suçu işlersen bu cezayı alırsın gibi şeyler anlatmış. Adam bildiğin ceza hukukuna girmiş, Yargıtay'dan çıkmış ya. Neyse ablacığım, ben daha fazla tutmayayım seni. Gideyim Yusuf abinin yanına, konuşayım onunla da. Hadi dikkat et kendine. Avukat gibi mi konuştu? Nasıl yani? Ben zaten avukatınıza ulaştırmıştım gerekli belgeleri. Avukatıma mı? Evet, ayrıca X taksidin ödemesini de yaptı. Nasıl yani? Bakın ben hiçbir şey anlamadım. Kim bu avukat? Erdem Kuloğlu. Özlemiş misiniz odanızı?
Hem de nasıl. Evde olmak çok güzel. Kendinizi iyi hissetmenize çok sevindim Selim Bey. Ya inşallah şu işleri de bir toparlasak sizden mutlusu olmaz herhalde. Bundan sonrası kolay Ümit. İçeride düşünecek çok zamanım oldu. Benim yanımda ailem ve senin gibi bir destekçim olduktan sonra hiçbir şey zor değil. El birliğiyle her şeyin üstünden geliriz biz. Ondan hiç şüphem yok Selim Bey. Ya şu Sera'nın işlerini bir toparlasak, yoluna koysak, evin üzerindeki ipoteği de kaldıracağız. Hiç merak etmeyin. Bir dakika. Ne dedin sen? İpotek mi? Evet. Yoksa haberiniz yok muydu sizin? Siz evi ipoteklediniz mi? Ben de size söylemişlerdir diye düşündüm Selim Bey. Yani anneniz kredi çekebilmek için evi ipoteğe verdi. Ümit, bana şaka yapmıyorsun değil mi? Bunun hiç şakası olur mu Selim Bey? Yani ben siz hapisten çıkınca size anlatmışlardır diye düşündüm. İnanmıyorum. Siz kredi çekebilmek için evi ipoteklediniz yani, doğru mu? Böyle bir şey nasıl yaparsınız Ümit? Ya bir ton borcumuz var. Şirketin durumu ortada. Ya kredi ödeyemezsek? Ya bunun sonucunu düşünmediniz mi hiç? Selim Bey bunu... Ya nasıl böyle bir risk altına girersiniz? Ya bu bizim sonumuz olabilir. Selim Bey, takdir edersiniz ki bu kararı ben tek başıma vermedim. Anneniz Ali Hanım istedi. Sonuçta o kağıtlarda da annenizin imzası var. Anne, bunu nasıl yaparsın? Oğlum ne oldu? Kredi çekip evi ipoteklemek ne demek ya? Aklını mı kaçırdın sen? Oğlum, Selim'im gözünü seveyim bir dinle beni yavrum. Ya sen neye güvenip böyle bir şey yaptın? Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Selim, bir sakin olur musun? Sen de biliyordun değil mi Zeynep? Dün öğrendim ben de. Ve gelip bana söylemek hiç aklınıza gelmedi. Ya bu iş basit bir şey mi zannediyorsunuz siz? Deme oğlum öyle. Bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun anne? Ha anne? Evi kaybettiğimizde mi? Sen ne yaptın Ümit? Ne yaptın? Ben siz söylemişsinizdir sandım Ali Hanım. Belli olmaz. Belki de her şeyi kaybettiğimizde öğrenecektim. Selim Bey, sakin olun. Ali Hanım her şeyi sizin için, ailesi için yaptı. Sizi hapisten kurtarabilmek için avukat tutması gerekiyordu. Sera yandıktan sonra kullanılamaz hale geldi. Nakit akışımız maalesef sıfıra indi. İşçiler bile çıkma derecesine geldi. Anne iyi misin? Çarkı yeniden döndürebilmemiz için üretime geçmemiz gerekiyordu. Bunun için de tabii ki nakit paraya ihtiyacımız vardı. Yani Aliye Hanım her şeyi sizin için yaptı. Gerçekten avukat olabilir mi? Bakın ben Erdem Koloğlu diye birini tanımıyorum. Yani peki bir yanlış anlaşılma falan olmasın? Hayır Melek Hanım, eminim. Bana söylediği isim buydu. Bu da ne ya? Hesap dökümü mü? İyi misiniz? İyiyim. Peki yardım edebileceğim bir konu var mı?
Hayır yok. Sağ olun Yusuf Bey. Lütfen siz karışmayın. Orhan'ım bir kahvaltı ısmarlasaydım ya. Ya saat 9.30'da Çağlayan'da olmam lazım. Duruşma var da. İyi, peki anca yetişirsin zaten. Ara beni ha, arayı açma. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sana da. Allah'ım yoksa o mu? Sabah gördüğüm adam da bir avukat arkadaşı mıydı? Ya bu kadar yakınıma gelip o belgeyi başka kim cebime koyabilir ki? Neyse Yusuf abicim. Her şey için tekrardan çok sağ ol. Eyvallah. Dikkat et kendine. Eyvallah sen de. Abla ben gidiyorum. Ya biraz vaktin var mı? Oturalım bir çay içelim ha. Biraz da laflarız. Olur tabii içeriz. İyi hadi o zaman. Hocam bize 2 çay verir misin? Yusuf abi var ya, hakikaten çok delikanlı adam ha. Bir de alçak gönüllü. Çok sevdim. Sağ ol. Avukat mıymış peki? Hı? Yok be abla. Ben ona öylesini söyledim. Yani ağzı avukat gibi laf yapmış manasında. İyi de Veysel'e akıl veriyor falan diyordun. Ya abla, kusura bakmam o kadar kitabı ben de okusam ben de akıl verirdim. Ya adamın şu halini görmüyor musun? Ne zaman gitsem elinde bir kitap. Oku babam oku, oku babam oku. Onca bilgi. Bir yerde bir gün fışkıracak tabii. Abla içsene çayını. İçiyorum canım. Muratcığım, ben işe döneyim artık. Mola da bitti. Tabii ablacığım, sen keyfine bak. Ne iyi ettik de lafladık değil mi? Öyle vallahi. Bir ara Tülay'ı da görmeye geleceğim. Tabii ki gel, çok sevinir. Selam söyle olur mu? Aleykümselam, baş üstüne. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ustam şöyle bıraktım 2 lirayı. Selim Bey sıkmayın canınızı. Her şey yoluna girecek. Hiçbir şey kaybetmiş değiliz. Önemli olan sizin özgürlüğünüze kavuşmanızdı. Gerisini bir şekilde hallederiz. Keşke. Keşke başka bir çözüm yolu olsaydı. Evi ipoteklemeden kredi çekmeyi çok denedik. Bunun için gerçekten çok uğraştım. Ama çekeceğimiz miktar çok yüklü olduğu için bu mümkün olmadı maalesef. Hapse girmeseydin bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Ne annem avukat tutmak zorunda kalırdı, ne de ben buna müsaade ederdim. Her şeye ben sebep oldum. Kendinizi bu kadar suçlamayın. Annem çaresizlikten ne yapacağını bilemedi tabii.
dışarıda olsaydım. Selim Bey, lütfen artık üstünüze bu kadar gitmeyin. Sırf kendi hatam yüzünden babamdan kalan bu evi, hayatımızın geçtiği bu çiftliği kaybedebiliriz. Anneciğim. Anneciğim ne olursun bir şey söyle bak susma. Anne korkutuyorsun beni. Ya Selim eninde sonunda öğrenecekti zaten. Hem erken öğrenmesi iyi oldu. Daha geç öğrense daha çok üzülürdü ha. Üzdüm. Üzüldü yavrum. Çektikleri yetmiyormuş gibi. Bir de bununla kahroldu evladım. Hep benim yüzümden. Hep benim yüzümden. Anneciğim ne olur bak suçlama artık kendini. Evladımın sırtındaki yükünü arttırdı. Tüm bunlarla nasıl baş edecek? Hangi bir derde yetişecek evladım? Anneciğim bak Selim güçlüdür, çok güçlüdür o. Hepimizden daha güçlüdür. Elbet bunun da üstesinden gelecek. Hadi üzülme sen. Hep benim yüzümden. Hep benim yüzümden. Hep benim yüzümden. Selim ipotek haberini öğrenince ne yaptı acaba? Ay keşke şu an görünmez olup orada olabilseydim ya. Ay yok ben dayanamayacağım. Hadi Ümit aç şu telefonu Ümit hadi. Arzu, Ümit ne yaptın çok merak ettim. ne olacak? Selim şok oldu. Sonra da kıyameti kopardı. Yani her şey tam istediğimiz gibi. Aynen öyle. Ali Hanım'ın üstüne yürüdü. O da ayılıp bayıldı işte. Klasik Aliye işte. Onlar daha çok birbirlerini yiyecekler. Ben de salağa yattım. Sanki biliyormuş da ağzımdan kaçırmışım gibi yaptım. Seni suçlamadılar değil mi? Başta böyle biraz esip gürledi. Ben de Ali Hanım'ın kararı dedim. Süpersin. Bundan sonra orada bir tek huzurlu günleri bile geçmeyecek. Mahvedeceğim onları. Başka? Arzu ben şu an çok rahat konuşamıyorum. Dikkat çekmeden yanlarına gitsem iyi olur. Tamam. Zaten çıkacağım birazdan. Geldiğimde konuşuruz. Tamam canım bekliyorum. Bu adam resmen bir dahi. Hemen her şeyi çözdü. İyi ki varsın Ümit. İyi ki varsın. Ay iyi vallahi ne olsun canım. Sen nasılsın? Ha hiç çalışıyorum işte ya. Yok rahatım ben. Olur. Ay kahve içeriz. Hatta şöyle deniz karşısında bir deniz havası alalım ha. Ay vallahi iyi olur. Yok canım kim ne diyecek bana aşk olsun. Bahriye benim adım ayol Bahriye. Karı beni deli ediyor artık. Biz sabahtan beri başımızı makineden kaldırmıyoruz be. Doğru vallahi. Anca çene yapsın. Sonra işler yetişmeyince onun payını da biz alıyoruz. Ah ne âlâ. Git konuş Melek'le. Doğru vallahi. Buranın enayisi biz miyiz? Yok canım. Melek susturmayacak mısın şunu? Bak ben ağzımı bir açarsam çok fena olur. Şimdiden söyleyeyim. Tamam sakin olun siz. Ya ben halledeceğim. Yetti ama artık. Ya onun payını da biz alıyoruz ya da car car telefonla konuşuyor. Biz neyiz burada? Tamam o zaman biz de oturalım hiçbir şey yapmayalım. Arkadaşlar lütfen. Halledeceğim. Ay yemişim ben o çirkefi. Açtırmasın ağzını. Vallahi çok fena yaparım. Söyle vallahi. Ay onun gibisi görülmemiş vallahi.
Bahriye Hanım. Ben ona yapacağımı bilirim. Bahriye Hanım. Ay Fevziyeciğim bir dakika canım. Ay ne var? Ya görüşmenizi dışarıda bitirip öyle gelin ya da burada kalacaksınız. Lütfen telefonunuzu kapatın. Kapatmazsam ne olacak? Cevahir Bey'le konuşmak zorunda kalacağım. Bakın kimse konsantre olamıyor burada işin sizin yüzünüzden. Fevziyeciğim, burada bir sinek vızıldıyor canım. Ben onu bir halledeyim, seni birazdan ararım. Tamam canım. Şimdi söyle bakayım ne söyleyeceksen. Diyorum ki böyle davranmaya devam ederseniz Cevahir Bey'le görüşmek zorunda kalacağım. Kızım, sen kimi kime şikayet ediyorsun? Bahriye Hanım, burada gerçekten herkesin huzurunu kaçırıyorsunuz. Burada bu şekilde davranamazsınız lütfen. Davranırsam ne olur? Canım nasıl istiyorsa öyle davranırım ben. Sen de git kime istiyorsan şikayet et. Rahatsız olan varsa da çıkar gider. Elimde öyle bir koz var ki hepiniz gidersiniz, ben kalırım. Seva çok yardımcı oldu sağ olsun. Kızın hakkını ödeyemem. Bu Tülay, Seval eski tanıdıklardan biri galiba değil mi? Hı hı, çok iyi bir dostum. Yoldaştık. Böyle birbirimize el verirdik. Hani bildiğin böyle kuru kuruya dostluk değildi bizimkisi. Vallahi helal olsun. Ne diyeyim hani sana evini açmış. Ya ben burada kafayı yiyordum ya. Tülay'ım güvenli bir yerde midir, ne yapıyordur diye. Vallahi Veysel, yani Seval o kadar temiz kalpli bir kız ki, o kadar iyi bir insan ki. İnanmayacaksın ama o da çok çekti. Hep böyle bardağın dolu tarafını görür. Hatta eve dönmem konusunda az ikna etmeye çalışmadı beni. Sahi mi ya? Git kocacığının yanına, durma buralarda dedi hep. Vallahi sağ olsun var olsun. Hani seni bana göndermek için uğraşmış ya. Bundan sonra benim için çok önemli bir insan artık Seval Hanım. Kulaklarını da bayağı çınlattık ha. Ay Veysel, vallahi özledim ha. Bir ara arayayım en iyisi. Yo arama. Yok Tülay, arama. Sakın arama. Biz direkt ziyaretine gidelim. Bilmem ki. Tabii ya. Bak sana o kadar yardım etmiş. Bir teşekkür etmek lazım. He? Vallahi doğru söylüyorsun Veysel. Çok iyi düşündün. Peki bugün gider miyiz? Vallahi gideriz ya. Bana uyar. İyi o zaman. Çaylarımızı içelim. Şunu da bir sıra daha yapayım. Ondan sonra gideriz. Tamam Tülay, gidelim. Tamam. Sen kiminle röportaj yapacaksın? Bilmem, babamın bir doktor arkadaşı var. Onunla yaparım herhalde. Ama esnaf olacak. O sayılmaz ki. Öğretmen onu saymaz. Doğru. Olsun, sonra düşünürüm. Bizim hep köfte yemeye gittiğimiz bir lokanta var. Ben kesin oranın aşçısıyla yaparım. Peki sen kiminle yapacaksın Elif? Ben Yusuf amcayla yapacağım. Hem çok güzel bir dükkanı var. Hem de bir sürü kitabı var. İyi, okula gelirken önünden geçtiğimiz kitapçıyı mı diyorsun? Evet, çok güzel değil mi? Hiç de bile iğrenç. Adı Yusuf muymuş? Çok sıkıcı biri gibi duruyor. Hayır, sıkıcı biri değil o. Çok iyi biri. Dükkanında da bir sürü harika kitaplar var. Hatta birini de bana hediye etmişti. Hepsini okumuş biliyorsun. Yalan söylüyordur kızım. Biz annemle bir keresinde gitmiştik oraya. Bir kitap sorduk. Yok, bilmiyorum dedi. Okusa bilirdi. Gerçekten satmıyordur o kitaptan belki. Zaten satsaydı da almazdım. Her yer pis pis toz içinde. Fare değilmiş orası. Hayır, fare falan yok. Hem tozlu da değil. Ellerim hep kara kara olmuştu. Ayrıca kitaplarda yırtık pırtık. Bir kere ben de gitmiştim oraya. Tozlu olsa ben de gördüm herhalde. Yalan atma Beril. Elif, uyma sen birine. Seni gıcık etmek için yapıyor. Hayır, iyiliğin için yapıyorum. O pis kitapçıyla röportaj yap da öğretmen ödevine 1 versin. Karışma kimseye Beril. Sen kiminle istiyorsan onunla yap. Öyle yapacağım zaten. Modacı teyzemle yapacağım ben röportajımı. Göreceksiniz, en güzel röportaj benimki olacak. Üzülme
mi Elif sen? Yusuf amca kötü biri olsaydı camı yaptırabilir miydik? Yalanı söylese her şeyi bilebilir miydi? Haklısın. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip